Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir kahvaltı tarifi vereceğim. Kahvaltıya ne yapayım, ne hazırlayayım diyen düşünenler için harika bir tarif. Herkesin evinde bulunacak malzemeyle yapılabilecek bir tarif. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemize 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım, tuzumuz erisin. Hamurumuzun içerisinde maya, kabartma tozu yok, yumurta yok. Spatula ile hamurumuzu bu şekilde toparlayalım. Bu şekilde toparlarsak hamurumuzu yoğurması kolaylaşır. Spatulamızı çıkaralım. Hamurumuzu yoğuralım. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla çabukça toparlandı. Hamurumuzu kaseden çıkaralım. Birazcık da masada yoğuralım. Masamızı birazcık unlayalım. 2-3 dakika kadar bu şekilde ovarak yoğurursak hamurumuz özlü bir hamur olur. Açarken de çok kolaylıkla açılır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hale geldi. Üzerini hafiften unlayalım. Hamur kartıyla hamurumuzu 4 beziye ayıralım. Hamurlarımızı beze haline getirelim. Bezelerimiz hazır. Tepsimize koyalım. Biz iç harcımızı hazırlayana kadar hamurlarımız bu şekilde dinlensin. Üzerine streç filmle kapatalım. Hamurlarımızın üzeri kurumasın. İç harcım ben karışık peynir kullandım. Çökelik, kahvaltılık peynir. Kalan peynirlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İç harcını ister patatesli yapın, ister kıymalı yapın, ister ıspanaklı yapın. Nasıl isterseniz o şekilde lezzetli olur. İçerisine birazcık taze soğan doğradım. İsterseniz kuru soğan da koyabilirsiniz. Maydanoz da koyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamurumuzu 5-10 dakika bu şekilde beklettik. Hamurlarımızı şimdi bu şekilde açalım. Birazcık elimizle genişletelim. Görüyorsunuz çok kolay açılıyor. Ben bu şekilde yufka açmayı çok seviyorum. Çok da kolay geliyor bana. Yufka açmayı bilmiyorsanız çok çabuk öğrenebilirsiniz. Açması çok kolay. Oklavaya yapışacak zaman hafiften birazcık un serpiştirelim. Üzerine hafif dokunuşlarla açalım. Görüyorsunuz çok çabuk açıldı. İlk açtığımızı kenara alalım. İkincisini de aynı şekilde açalım.
İlk başta açarken ununu fazla ilave edelim. Daha sonra da fazla un koymayalım. Sadece oklavaya yapışacak şekilde ise hafiften un serpiştirebiliriz. Üzerine hafif dokunuşlarla açalım. Görüyorsunuz çok çabuk açıldı. İkincisini de aynı şekilde açtık. Ben bu şekilde çaydanlık kapağı kullandım. İsterseniz su bardağı da çay tabağı da olabilir. Nasıl şekil vermek isterseniz o şekilde şekil verebilirsiniz. Ben birazcık büyük olmasını istedim. Bu şekilde kapak kullandım. Birazcık küçük olmasını isterseniz su bardağı kullanabilirsiniz. Öncelikle yerini belirleyelim bu şekilde. İç harcımızı koyalım. Yerini hazırlamazsak iç harcını koyması zor olur. Nereye koyacağımızı anlayamayız. İkinci hamurumuzu üzerine kapatalım. Açtığımız hamurları üst üste korsak, bekletirsek yapışır. Açtığımız hamurların altını biraz unlayalım, yapışmasın. Tekrar üzerinden aynı kapakla bastıralım. Bastırdığımız kapak kenarları kesmediği için lület yardımıyla kenarlarından geçeceğiz. Bu şekilde üzerinden geçmek istemiyorsanız su bardağıyla da kesebilirsiniz ya da keskin bir kapakla da kesebilirsiniz. Kenarlarındaki parçalardan ayırmak için lületle geçelim üzerinden. Bu şekilde lület yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hazırlaması çok kolay. Hamurunuzu akşamdan hazırlayıp sabah bu şekilde açabilirsiniz. İsterseniz sabah kalkıp hamuru hazırlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ispanakla yaparsanız hamuru fazla ince açmayın. Ispanak sulu olacağı için hamuru yırtar. Tabağımızı alalım. Kenarından çıkan parçaları da beze haline getirelim. Tekrar açalım. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açtık. Toplamda 4 tane bezeydi. Tekrar üzerinden kapağıyla şekil verelim. Tekrar lület yardımıyla hamurlarından ayıralım. Kenarlarındaki parçaları çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok kolay ayrılıyor.
Hepsini tepsimize doldurduk. Ocağımıza geçelim. Tavamıza yağımızı koyalım. Toplamda yarım su bardağı sıvı yağ ile kızarttım. Yağımız ısınmış olsun. Orta ateşte, bir yanda harlı ateş olmasın. Alt üstü çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Çok çabuk pişiyor. Kızaranları tabağımıza alalım. Ben kahvaltıyı hazırladım. Kapış kapış gitti. Çok da bereketliydi. Çok da güzel kabarıyor, görüyorsunuz. Hepsini aynı şekilde kızarttım. Bu şekilde servis yapması da çok kolay. Pişilerimizin hepsini aynı şekilde hazırladım. Servis tabağıma aldım, masama koydum. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Doku testi yapalım. Yumuşacık. Görüyorsunuz. İçerisinde maya, kabartma tozu yok. İç harcını siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben peynirli yaptım. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.